Herkese iyi akşamlar. Seslerimiz iyi gidiyormuş YouTube'da. Sesler Bir iyiyse yandan tamam. da Yavaş yavaş evet başta iyi olacak. evet 13. sayfadan devam ediyoruz. Evet lütfen. Bu bilgileri verdikten sonra asli maddenin önemli olan ikinci özelliğine geçiyoruz. İnsanlar şunu düşünebilirler. Nasıl oluyor da nispeten atıl ve hareketsiz olduğu halde, yani alemimizin hareketlerinden yoksun bulunduğu halde asli madde sonradan sayısız hareketlerle şekiller alarak bir takım inkişaf sahaları geçirmeye başlıyor. Bu sorunun cevabını verirken asli maddenin yukarıda söz ettiğimiz ikinci özelliğini de belirtmiş olacağız. Burada herkesin görebileceği bir örnekle işe başlayacağız. Şu masanın üstünde hareketsiz olarak duran bir kalem var. Bu kalem bünyesinde sayısız hareket komplekslerini taşımakla birlikte odadaki kaba madde ve görüş ölçülerimize oranla herhangi bir hareketten yoksun bulunmaktadır. Yani kımıldamamaktadır. Şimdi bu kalemi parmağınızla biraz itersek o yerinden oynar ve ileriye doğru kayar, yani hareket eder. Bu gözlem dışarıdan gelen bir tesirle maddenin nasıl harekete geçmekte olduğunu gösterir. Eğer burada tesir makamında bulunan parmağınız kalemi itmeseydi, o kendi kendine bu hareketi yapmayacaktı. Aslı maddenin daha önce söz etmiş olduğumuz birinci özelliği budur. Fakat parmağınızla kalemi ittiğiniz zaman buna derhal cevap verdiğini, yani bir aksiyona karşı hemen reaksiyon gösterdiğini de gözlemliyoruz. Burada onun parmağımıza karşı bir direnci mevcut olmasaydı hareket etmesi de mümkün olamazdı. O zaman parmağımız mesela dumanın içinde yürüyen bir cisim gibi geçip giderdi. O halde kendi kendisinin hareketsizliğiyle birlikte dışarıdan gelen herhangi bir harekete derhal cevap vermek imkanı da kalemde mevcuttur. Ve bu da onun ikinci özelliğini oluşturmaktadır. Demek ki kendi kendine harekete geçme kudreti olmayan, daha doğrusu kendisinde hareket bulunmayan, atalet halindeki asli madde, dışarıdan gelen herhangi bir tesire cevap verip, o tesir yönünde hareket etmek imkanına sahiptir. Her hareket de kendisine direnç düzeyi oluşturabilecek, yani kendisiyle sempatize olabilecek diğer maddelere karşı bir tesir demek olduğuna göre bu bilgiyi şu formülle ifadelendiririz. Kendi kendine hareketsiz, şekilsiz ve tesirsiz olan ve kendi kendine hareket etmekten aciz bulunan asli madde, dışarıdan kendisine gelen her tesire karşı o tesirin şekliyle, yönüyle, derecesiyle ve şiddetiyle orantılı olarak harekete geçmek ve etrafındakilere tesir etmek kabiliyetine sahiptir. Yani maddede kendiliğinden enerji çıkarmak kudreti yoktur. Fakat dıştan gelen tesirle hareket etmek ve enerji tezahürü göstermek imkanları mevcuttur. Dışarıdan gelen bir tesirle asli maddede meydana çıkarılan reaksiyon, yani o tesire karşılık olan hareket, o tesir kesildikten sonra devam etmez. Burada yine yukarıdaki örneğe dönelim. Hareketsiz duran kaleme parmağımızı yavaşça dokunduralım. Çok hafif bir basınçla onu itmeye başlayalım. Elimizi durdurduğumuz zaman onun da hemen durduğunu, tekrar eski
hareketsiz haline döndüğünü görürüz. Şu halde bu kalem ancak parmağımızın tesirinin devam etmesi boyunca hareket halini koruyor ve bu tesir ortadan kalktığı anda hareket imkanını kaybediyor. Eğer parmağımızla ona güçlüce bir fiske vurursak, kalem ancak bu fiske tesirinin devam etmesi süresince hareket eder. Tesirin şiddeti kaybolunca yine durur. Bu örneği verirken, çevrenin ikinci derecede kalan, kalem üzerine yapması olası direnç hareketlerine ait teknik varyetelerden söz etmeye gerek görmüyoruz. Asli maddenin yukarıda sözünü ettiğimiz iki ana niteliğine bu realiteyi de ekleyerek deriz ki, kendi kendine atıl ve hareketsiz olan asli madde ancak dışarıdan aldığı tesirlerle harekete geçebilir ve bu tesirlerin devam etmesi boyunca hareketini korur. Tesirler ortadan kalkınca tekrar aynı hareketsiz atıl haline döner. Evet. Aslında oldukça açık bir şekilde, yani örnekleme bence hani kitaptaki en güzel örneklemelerden de birisi maddenin durumunu açıklamak adına. Ama başa da aldım. Evet. Sen bir yandan konuşurken ben Instagram'daki arkadaşlarımıza da metni göstereyim. Yani şimdi burada öncelikle şunu anlamamız lazım. Biz İlahi Nizam ve Kainat kitabının başından beri okuduğumuz bütün bölümler, bütün paragraflar bize büyük patlamayı anlatmıyor. Big Bang'i anlatmıyor. Bize aslında maddenin inkişafının, yani en basit halinden en karmaşık haline doğru ilerleyişinin bir ilerleyiş olduğunu ve bunun sonradan ruhların ihtiyacına uygun bir ilerleyiş olduğunu ve bunun sonradan ruhların ihtiyacının kalmamasıyla o ilgili ruhun veya ruhların ihtiyacı kalmaması durumuyla da ilk durumuna geri çöktüğü, yani amorf duruma geri çöktüğüyle ilgili durmadan bir bilgi vermekte. Yani aslında dikkat edersek bu bir döngü. Yani bir başlangıcı anlatmıyor bize. Döngünün bir yerinden başlatıyor anlatmaya yalnızca. Bu yer neresinden başlatıyor? Maddenin asli halinden başlatıyor. Bunu varlık halinden de başlatabilirdi veya üniteden de başlatabilirdi. Ama mantıken ve insanın da anlama şartlarıyla paralel olarak daha iyi anlayabilmesi için, bizlerin daha iyi anlayabilmemiz için tabii ki bir minimumdan başlatıyor. Ama bu Big Bang'i anlatmıyor aslında. Big Bang vardır yoktur da demiyorum bu arada. Zaten son araştırmalar bu tip büyük patlamalar hep olmuştur. Ve kainatın içerisinde, kozmik alemin içerisinde zaman zaman bu tip büyük patlamalarda oluşmaktadır. Tekrar ve tekrar oluşmaktadır. Ama bu kitabın hiçbir yerinde ilk kainatı, madde kainatı nasıl başladığı anlatmıyor. Madde kainatında oluşmuş olan döngünün nasıl devam ettiğini, nasıl cereyan ettiğini anlatıyor. İşte geldiğimiz bu noktada da amorf, yani madde kainatının asli maddesi olan bu amorf madde, yani başlangıç maddesi olan bu amorf maddenin önce bir özelliklerini veriyor. Yani işte şekilsizdir ve bizim için yok farz edilecek tarzdadır başlangıçta. Ancak ruhun ihtiyacına göre dışarıdan bir tesir gelmekte. Onu daha sonradan anlatacak tabii ki. Ama bir tesir ile, yani bir etki ile, şu anda bunu daha çok etki kavramını kullanarak anlatıyor. Bir etki ile bu amorf halindeki hareketsiz ve atıl olan madde harekete kavuşuyor. Ve bir şumullenmeye başlıyor ve inkişaf etmeye başlıyor. Bu ne demek oluyor? Aslında madde
e, inkişaf ederken aslında kendi içerisinde organizasyonlar kurmaya başlıyor. Ama tabii bu canlı varlık anlamında değil, madde. Yani en şu anda bildiğimiz parçacık fiziğini de en aşağılara indiğimizde işte kuarklardır, leptonlardır, bunlara kadar indiğimizdeki madde dahi birbiriyle organizasyona giriyor. İşte o seviyelerde dahi artık bunun tek olma sebebinin ruhun, yanlış söyledim, düzeltiyorum, varlık demiyorum, aman ha, ruhun bazı izlenimler alması için. Ona daha fazla değineceğiz ileride. Ama önemli olan burada ruhun bir ihtiyacı var. Yani amaç maddeyi geliştirmek değil. Amaç ruhu geliştirmek. Ruhu da onun ihtiyaçlarına tam olarak örtüşecek kapasitede, kabiliyette ve gelişmişlikte maddeye ihtiyacı var ruhunda. İşte hangi seviyede, hangi tip maddeye ve gelişmişliğe ihtiyacı varsa o tip maddenin ruha akuple olması bir şekilde, ki ileride onun nasıl olduğunu öğreneceğiz, bir şekilde yapılıyor. Bu tekniği anlatabilmek için şimdi yavaş yavaş bu etkinin nasıl yapıldığını anlatmak. Yani büyük patlama hani kainatın oluşum hali değildir. Kainat var zaten o sırada. Amorf madde kainatta zaten. Amorf madde kainatın özü. İlk maddesi. Tüm özelliklerine sahip fakat hareketsiz halde tesir almamış hali. Fakat var yani. Yok. Bizim için yok sayılmasının tek sebebi bizim algılarımıza ve bizim anlayabileceğimiz hiçbir şeye dokunmuyor olması. Aslında amorf bir şekilde o madde özü bulunmakta. Ona Ve da zaten cevher, madde cevheri olarak söylüyor. evet, Onu bir cevher olarak nitelendiriyor. evet. Ama bir sıkıntısı var bu kardeşimizin, amorf maddenin. Kendi kendine iş beceremiyor. Yani illaki bir tesire, bir etkiye ihtiyacı var. Yani şunu diyemiyor. Vay ruh kardeş sen hoş geldin. Senin ihtiyacın olan bu seviye, ben hemen şimdi ona denk geliyorum. Sana yardımcı olacağım. Bak kendimi anlatacağım. Bu şekilde bu kainat böyle yürüyor. Burada düzen böyle. Böyle bir sistem yok. Maddenin kendine ait olan kanunları var ve bir tek otomatik olarak o kanunlarda işliyor bütün yasalar, kendi yasaları. Ruhun ihtiyacı olan tüm uygulamalar daha yüksek bir bilginin, daha yüksek, sonsuz yükseklikteki o kavrayıcı bilginin eşliği altında o madde olması gereken kıvamı gelecek. O kıvamı, o sonsuz bilgi, esasi bilgi, esasi etkileriyle zaten bunu yapmayı biliyor. Tamamen her şeyi biliyor ve ruhun ihtiyacını da biliyor. Ruhun ihtiyacına göre bu etkilerini, esasi etkilerini ayarlayarak maddeye yönlendiriyor ve madde ruhun ihtiyacı olan gelişmişlik düzeyine geliyor. Forma daha gelmiyor. Formda bile değiliz daha. Şimdi ama buradaki bütün iş bizim hareketsiz, tesirden henüz daha ırak olan, tesirle alakası olmamış olan o amorf maddenin, o maddenin cevherinin artık yavaş yavaş, ufak ufak hareketlendiğini görmemiz. Bütün yapmamız gereken o. Bu paragraflarda karşımıza çıkacak olan şey o. Burada önemli şeylerden biri tesirin şekliyle, yönüyle, derecesiyle ve şiddetiyle orantılı olarak harekete geçmek ve etrafındakilere tesir etmek
kabiliyetine sahiptir. Yani şimdi kalem örneği bir analoji. Analoji bir örnek anlamına gelir analoji kelimesi ama yani bir olay, bir sistem yaratılır. Daha karmaşık bir şey bununla anlatılmaya neden ben burayı okudum. Burada dikkatimi çeken birincisi ilk gelmiş olan tesir, yani amorfa da olsa amorftan sonraki en kaba hallere de gelmiş olan tesir bir kalibrasyondan geçiyor. Yani bir bilgiden geçiyor. Yani bilgili bir sistem bunu. Çok yüksek bilgili, yani sonsuz bilgili diyelim. Bir sistem bunu kalibre ederek bu amorfo gönderiyor ve ruhun ihtiyacı olan madde hallerini oluşturmaya başlıyor. Madde görünümlerini oluşturmaya başlıyor. Ve bu görünümler dediğimiz şey de işte maddenin bir özelliği. Maddeye tesir edildiğinde o da tepkisini gösteriyor. Yani etki olan tepki diyelim biz buna. Böylece etrafına gösterdiği bir kendi tesiri var. İşte bu da ruhun ihtiyacı olan o görünürlük hali. Ama tabii biz bunu gözle görmekten bahsetmiyoruz. Ruhsal bir etkileşim olmaya başlıyor artık burada. O dediğin gibi kalemin bir kendi cevhersel yapısı var. Bu daha önce hiçbir tesir almamıştı. Ona dışarıdan gelmesiyle birlikte tesirin harekete geçti. Biraz ilerlediğimizde göreceğiz. Zaten kitap gene aynı şekilde kendi kendine soracak. Peki bu tesir nereden gelmektedir diyecek. Çünkü maddenin en önemli özelliği son kısma doğru da giderken ne diyor? Ona gelecek olan ayarlanan tesirin yönüne, şiddetine, hangi yönden geldiğine, derecesine göre şekillenmeler alıyor. Senin de ifade ettiğin gibi o gelen tesiri de ayarlayan, onu sevk eden, yönünü belirleyen o maddenin dışında ki bunu genelde bizim kainat üstü diye kitabın en önemli bence terimlerinden, ifadelerinden bir tanesi kainat üstü diye ifade etmesi. Bu anlamda da zaten o gelen tesirin kaynağını bize yönlendiriyor. Demek ki o bir kainat maddesi var. O kainat maddesi işte bu amorf madde. Bizim kainatımız bu arada. Daha başka pek çok alemler, sistemler, galaksiler bu kainatın içerisinde var diye ifade etti. Ama her bir kainatın ayrı cevheri vardır, ayrı maddesi vardır. Biz onları bilemeyiz diye ifade etti. Orayı bir sınır çizdi. Ediyoruz. Şu halde dünyamızda madde diye gördüğümüz şeyler asli maddenin kendisi değil, tesirlerle ilk harekete geçtiği andan itibaren almış olduğu çeşitli şekil ve durumlardaki hallerdir. Halbuki bu şekil ve haller asli maddede mevcut hareket imkanlarını kullanan dış tesirlerin çeşitli tezahürlerinden ibarettir. Yani her tesir uyuklayan ve kendi kendine uyanması mümkün olmayan, maddedeki hareket kabiliyeti imkanlarından birini uyandırmaktadır. İşte maddenin böyle türlü tesirler altında türlü hareketlere geçerek türlü haller almasına onlarda saklı bulunan imkanların gerçekleşmesi deriz. Madde imkanı, saklı bulunan imkanların gerçekleşmesi. Evet. Yani Çok burası güzel tanımlar bunlar değil mi? Ben böyle Bilgehan okudukça hakikaten çok güzel oturuyor, çok güzel anlatıyor. Böyle çok evet. sade ama çok da anlamlı, içi dolu dolu diye düşünüyorum. Evet. Şimdi burada benim anladığım ve benim hissiyatım ki sezgilerimle okumayı tercih ederim bu kitabı. Sezgilerimle de okuduğumda aslında maddenin hakikaten fark etmediğimiz daha birçok
tarafı var aslında. Ve birçok imkanları var. Biz sanıyoruz ki mesela işte kainat titreşimlerden ibarettir, vibrasyondan ibarettir. Bunun yetersiz olduğunu anlıyoruz aslında bu cümleden, burada bu paragraftan. Neden? Daha önceki derste de konuştuğumuz ve söylediğim gibi titreşim aslında maddenin hareket kabiliyetinin yalnızca hidrojen atomundaki olgularından bir tanesidir. Belli bir seviyedeki, belli bir gelişim ve inkişaf sürecindeki olgularından bir tanesidir. Titreşim, yani eskiden ben de her şeyi titreşimin içerisine koyuverirdim. Hayır, titreşimin içerisine koymayalım. Çok daha geniş düşünelim. Ve bu maddenin imkanlarından kaynaklanmaktadır. İşte asli maddenin imkanlarından kaynaklanmaktadır. Madde kainatının o asli cevherinin imkanı bu. Zaten ruhların sonsuz yöndeki o gelişimlerini sağlayacak olan ve onlara bu imkanları veren de maddenin bu yüksek kapabilitesidir. Cevherinin bu yüksek yeteneğidir. Fakat buradaki en önemli şey de onu açığa çıkartacak, onu tetikleyecek, onu harekete geçirecek olan mekanizma kainat dışı o yüksek bilginin, sonsuz bilginin sonsuz bilginin kontrolü altındadır. Ve o bu işi biliyor yani. Burada konunun çok önemli bir noktasında bulunuyoruz. Madem ki kainatın asli cevheri kendi kendine hareket etmek kabiliyetinden yoksun, amorf ve atıl haldedir. Madem ki dıştan tesir almadıkça kendiliğinden hiçbir hareket yapma kudretinde değildir. O halde bu amorf ve atıl cevherde böyle sonsuz hal ve şekilleri meydana getirerek çeşitli realitelerle koca bir kainatı kuran bu tesirler nereden gelir? Ve madde kendi kendine harekete geçemiyorsa onun böyle sonsuz hal ve şekillere sokulmasının nedeni nedir? Evet. Öz madde bilgisine ve maddenin mahiyetine göre bu tesirleri kainat içindeki maddelerin doğurabileceklerini kabul etmek akıl prensiplerine uymaz. Onları kainatın dışında mevcut olan hakikatlerde aramak zorunluluğu vardır. Ve aslında durum böyledir. Burada bu hakikatlerin insanlar tarafından ancak sezilebilecek kadarını belirtmekle yetineceğiz. Bak burası çok önemli. Bu hakikatlerin insanlar tarafından ancak sezilebilecek kadarını belirtmekle yetineceğiz. Kainat dışına ait sezgilerimiz ne kadar zayıf ve yetersiz olursa olsun, kainatımızın oluştuğu madde cevherinin nitelikleri ve oluşları hakkındaki bilgilerimiz bizi bu cevherin sayısız tezahürlerine neden olan cevher üstü hakikatlerin mevcudiyetini, zorunluluğunu kabul etmeye sürüklemekten asla geri kalmaz. İşte insanların ruh dedikleri şey de bu cevher üstü hakikatler arasında bulunmaktadır. Şu halde ruh, kainat cevherinin ana niteliği olan atalet ve hareketsizlik halinin tam zıttını ifade eden bir mahiyet taşır. Evet. Yani burada açıklama, zaten ilk paragraf açıklamaya gerek görünmüyor. Yani bir mantık o. Demek ki kainat dışında olan ruhu ne yaptı? Kainat üstü, cevher üstü hakikat olarak
Bakın burada ifade ruh dediğimiz şey bizim insan olarak bu cevher üstü hakikatler arasındadır. Yani bu da şu anlama geliyor. Ruh cevher üstü tek bir hakikat değildir. Cevher üstü başka hakikatler de vardır. Yoksa burada oğul olarak kullanmazdı. Zaten o cevher üstü hakikatleri de daha ilerleyen kısımlar diyor olacak. Yani burada sizlerin şu şekilde dikkat etmenizi istiyoruz. Burada ruh cevher üstü tek hakikattir demiyor. Cevher üstü hakikatler arasındadır diyor. İşte bu da bizim bakış açımızı genişleterek demek ki ruhlar dışında, ruh dışında başka hakikatler de vardır. Zaten yelpaze giderek orada açıklıyor olacak. Yani cevher üstü, yani şunu belirtmekte fayda var. Cevher üstü hakikat, cevher üstü hakikat diyoruz da yani aslında bunun açılımı nedir? Madde olmayan, yani ne amorf, ne gelişmiş, ne en gelişmiş, ne de madde kainatın en üst noktasında diyebileceğimiz kadar gelişmiş bir maddeyle hiç alakası olmayan kendine has bir olgudur. Ruh ve madde kainatında değildir. Yani etkileşimi falan daha sonra aktaracağız. Daha sonra üzerinde çalışacağız. Ama cevher üstü, yani madde kainatı üstü, hatta kainatlar üstü bir olgudur ruh. Olgulardan biridir diyebiliriz. Açıklama olarak çok da fazla açıklama burada yapmaya gerek yok sanki. Evet, tekrar devam edelim. Kainat cevherlerinde ruha ait hiçbir şey yoktur. Ruhta da kainat cevherlerine ait özelliklerin hiçbiri mevcut değildir. Kainatımızda ruhun mahiyetinin tasavvuru ve idraki söz konusu olamaz. Çünkü onu tasvir veya ifade etmeye yetecek kainat maddeleri içinde hiçbir sözcük, hiçbir suret mevcut değildir. Ruhun mahiyetini tahlil etmeye çalışmaksızın onun varlığı zorunluluğunu kabul etmek hakikatte en uygun gelen yoldur. Şu halde ruh ile herhangi bir kainat cevherinin birbiriyle hiçbir yönden benzerliği, doğrudan doğruya ilişkisi, hatta yakınlığı dahi düşünülemez. Ve bunların birinden diğerine herhangi bir intikalin, yani aralarında direkt olarak bir alışverişin meydana gelebilecek olması mümkün değildir. Ruh ile kainat cevherleri arasında sonsuz bir erişmezlik vardır. Yani çok net bir şekilde aslında burada ifade etti. Yani bizim de daha önceki bilgilerimize göre hani biz hep bir ruhumuz var diye hani ne yapıyorduk, ifade ediyorduk. Yani ruhu bambaşka bir yere konumlandırdı. Açıkçası bence bu kitabın en net, en getirdiği ve bizim daha önceki spiritüel bilgilerimize, daha önceki bilgilerimize göre de aslında hem net hem de farklı bir bakış açısını ne yapıyor burada? Getiriyor. Burada kainat cevherleri diyor aynı zamanda. Kainatın o madde içerisindeki cevhersel çeşitliliğini de yani ifade ediyor. Senin eklemek istediğin bir şey var mıdır bu noktada? Yok. Yani bu sanki çok açık geliyor ama bilmiyorum ki burada başka bir şey söylemeye gerek var mı? Biraz daha ilerleyelim, böyle toparlanacak gibime geliyor aslında. Evet, ifade aslında sona doğru ilerledikçe yani Evet. konu Biraz, daha... bir konu daha var. Onu bir değinse rahatlayacağız yani aslında. Evet, yani aslında biz ne yaptık? Ruh, kainat cevherleri üstü bir hakikat ve ruh ve madde arasında direkt bir ilişki yoktur.
ve bunu ama indirekt bir, yani direkt bir ilişki yoktur ama bir ilişki var. Bu da indirekt bir ilişki. O ilişkinin de nasıl olduğunu zaten ilerleyen bölümlerde anlatıyor olacak. Evet. Tamam, yani ilişki Yani hiç olmasa zaten o zaman ruh için madde kainatına ihtiyaç olmazdı. Sonuçta bir etkileşim var ama bu direkt değil. Buraya bir nasıl olduğuyla ilgili aslında bir açıklama getirdi. evet. Ya daha detaya girecek ileride. Şimdi ruhla kainat maddesi arasında, kainat arasında, madde kainat arasında ki ilişkiyi işte bir sonraki paragrafta daha detaylandırmaya başlıyor. Bir bedenin içinde veya dünyada veyahut kainatta ruh diye bir şey yoktur. Kainatın içinde ne varsa hepsi maddedir. Ve her olay, her hal ve şekil ancak maddenin çeşitli durum ve görünüşlerinden ibarettir. Ruh kainatın içinde değildir. O halde nerededir? İç ve dış kavramları kainata özgü realiteler olduğundan ruh kainatın dışındadır da denilemez. Çünkü kainatın dışı başka bir kainatın içi demektir. Yani kainatın dışı diye boş bir saha yoktur. Fakat bu sözlere bakıp kainatları birbiri içine girmiş küreler halinde tasavvur etmek de hatadır. Böyle bir şey de olmaz. Esasen kainatları böyle birbiri içine girerek genişleyen küreler şeklinde kabul etmek, onlara yine birer mekan tahsis etmek ve o mekanların sınırlarını çizmek olur ki bu yanlıştır. Tabii ki bu sözlerin manasını ve objektivitesini tasavvur etmek insan idrakiyle mümkün değildir. Bunu ancak çok düşünmekle bir dereceye kadar sezmek mümkün olur. Bu sezgiyi verebilmek için bir örnek göstereceğiz. Ancak bu örneği de aynen almayıp bir sezgi edinebilecek şekilde onun üzerinde düşünmek gerekir. Şimdi tabii burada uzun bir projeksiyon örneğine doğru gidecek. Buraya geçmeden eklemek istediğim bir şey var mı bilmiyorum. Şimdi burada işte kainat kelimesi kullanmamızın aslında bize getirdiği rahatlığı, konforu yaşıyoruz farkında olmadan. Evren deseydik burada işler çok karışacaktı. Çünkü mekan asli itibariyle madde kainatının bir olgusu. Madde kainatının bir varyasyonu. Madde kainatındaki maddelerin oluşumları sonucunda meydana gelmiş bir olgu, mekan. Biz eğer madde kainatının yanında öbür kainat var deseydik, dersek işte bir mekan oluşturmuş oluyoruz. Yine maddeci bir düşünceye sahip olmuş oluyoruz. Yani böyle bir şeyin olamayacağını veya bir madde kainatının daha dışında daha başka bir başka bir kainat var. Onun dışında da başka bir kainat var. Bu da olamaz diyor. Çünkü niye? O da aslında mekan anlayışına doğru götürüyor insanı. Mekan anlayışının rahatlığıyla konuşturuyor. O şekilde düşündürüyor. Ama onun da yanlış olacağını anlıyoruz ki çünkü mekan aslında madde kainatının bir olgusu. Ona Madde pas olan nitelendirdiğimiz veya gözlemlediğimiz nitelikte olmayan olgular olabilir mi? çok çok. Zaten kıyamet oradan kopuyor. Yani kıyamet dedim aman ha bu son dönemimizin kıyameti değil. Zaten o yüzden işte sezgilerimizde anlamaya çalışmamız lazım diyoruz. Yani bu kitap
yazana kadar hiç düşünmemiştik ki duygularımızın aslında birer madde olduğunu. Ve sevginin bir madde varyasyonu, bir madde uygulaması olduğunu hiç düşünmemiştik. Ve bu daha en basit halleri, madde uygulamasının, madde varyasyonlarının en basit halleri. İş böyle olunca tabii ki çok fazla olduğunu söyleyebiliriz ve bizim bunlardan hiç haberimiz yok şu anda. İşte o yüzden diyorum hani en basitiyle şey deniyor ya titreşim kainatlar kainat titreşimlerden ibarettir diye. İşte o olgulardan yalnızca titreşimi biz biliyoruz. Vibrasyonu, frekansı biliyoruz ve bunu da yeni aslında anlamaya çalışıyoruz. Ve bu da ancak belli bir skalanın içerisinde olan maddenin, belli bir inkişafta olan maddenin özelliği. Ondan sonrasıyla ilgili öyle bir şeyimiz yok yani. Tamam. Evet, devam edelim. Projektör örneği değil mi? Evet, şimdi projektör örneğine doğru geçiyoruz ve böylece daha da aslında anlıyor olacağız. Biraz karışık görünmekle beraber örnek aslında kendisinden gayet güzel ifade ediyor. Beyaz camlı bir projektörü boşluğa yansıttınız. Yani bir projektör var ve boşluğa doğru yansıtıyoruz. Projektör ışığının beyaz renkli görünüşü belirli bir kainat olan madde kainatı cevherinin imkanları olsun. Yani bir tane beyaz ışık var. O renkli beyaz görünen de o kainatın belli bir maddesi. İşte bu bütün hakikatleriyle ve realiteleriyle başlı başına bir kainattır. Şimdi bu projektörün beyaz olan camını değiştirerek mavi yapınız. Bu defa mavi renkli bir projektör ışığı ortaya çıkacaktır. Bu da mahiyeti ve imkanları öncekinden tümüyle başka olan diğer bir kainattır. Burada hatalı bir düşünceye sapmamak için çok büyük bir dikkatle şu noktayı belirtmek gerekir ki, mavi projektörden söz edilirken beyaz projektörün kaybolup mavi projektörün onun yerine geldiği veya ikisi projektörün birbiri üzerine eklenerek karışık bir ışık kompleksi meydana getirdikleri ya da bu iki projektörden birinin diğeri yararına zayıfladığı ve değiştiği gibi yine hep mekan kavramlarına dayanan zorunlulukları asla düşünmemek gerekir. Burada her iki projektör de birbirine karışmadan, birbiriyle hiçbir şekilde alışverişe girişmeden, kendilerine özgü bütün kıymet ve niteliklerden hiçbir şey kaybetmeden, her biri tek başına sanki kendisinden başka projektör ışığı yokmuş gibi mevcudiyet gösterir. Bu durumun iyice sezgisine varmak gerekir. Böylece hiçbir mekan tahsis etmeden iki kainatın mevcudiyeti sezilebilir. Buradaki projektörler bu manada anlaşıldığı zaman birbirinin içinde veya dışında olmadıkları gibi birbirinin yerini kaplamış durumda da değildirler. Şimdi sembol olarak ele aldığımız projektör camlarını böyle iki renkli değil de 3, 5, 100, sonsuz renklerde kabul ederek hepsinin aynı şekilde tezahür ettiğini düşününüz. O zaman zaman ve mekan kavramları dışında kainat cevherlerinin birbirine karışmadan, birbiriyle hiçbir ilişkisi söz konusu olmadan sonsuz mevcudiyetleri hakkında güçlü sezgiler elde etmiş olursunuz. İşte hiçbir mekan ve sınır tanımayan bu sonsuz kainatlar karşısında ruhun durumu söz konusu olunca ona insanların tabi olduğu kainatları dahi ihata etmeye yetmeyecek beşeri idrake bağlı bir yer, bir mekan tayin etmeye kalkışmak hatanın en büyüğü olur. Şu halde
bu kainatların hiçbiriyle doğrudan doğruya ilişkisi düşünülmeden, onların cevherlerine en uzaktan bile doğrudan doğruya teması söz konusu edilmeden, bütün kainatlarla kucaklaşmış gibi onlardan yararlanan ruhlar hakkında iç ve dış kavramlarını kale almaksızın sadece ruhlar bütün kainat cevherleri kavramının üstündedir demekle yetinmek icap eder. Bundan ileri bir sezgiye varmak dünyamız için mümkün değildir. Buradaki ihata etmek arkadaşlar, içine almak, kapsamak, kuşatmak, çevrelemek, sarmak, kavramak ve anlamak anlamlarını taşıyor. Bayağı yoğun bir örnek aslında. Evet, bu örnekte yanlış anlamalar da oluşabiliyor. Üstelik örnek başladıktan sonra ortalara doğru geldiğinde kafadaki tahminlerle ve imajinasyonlarla işin nereye gideceği sanki biliniyormuş gibi bir oluşum oluyor kafada, fakat kitap derhal aman ha bunu böyle düşünmeyin diye onu zaten bölüp parçalıyor, yok ediyor. Açıkçası ancak burada çok yüksek bir bilgi var. Şöyle ki burada aslında madde kainatını anlatmıyor yalnızca. Burada madde kainatı gibi madde kainatının cevheri nedir? Amorf madde, maddedir. Madde. Ama başka kainatlar olduğundan bahsediyordu ya. İşte o başka kainatlarla ve bütün kainatlarla ruhun ilişkisini nasıl olduğunu anlatmaya çalışıyor. Ve hiçbirinin birbiriyle doğrudan bir alakası olmadığını ve çok ilginç bir bilgi olarak da ruhun madde kainatında bir uygulama yaparken, yani şu anda bizim ruhumuz yapıyor değil mi? Aynı zamanda diğer kainatlarda da o kainatların cevherlerine uygun, ki bu madde değil kesinlikle. Madde değil. Tekrar ediyorum. O kainatların cevherlerine uygun, uygulamalar yapıyor. Aynı anda kelimesi bile şu anda basit kalıyor. Neden? Çünkü aynı an bizim hidrojen atomu alemi zaman kavramının en basit halinin bir göstergesidir. An. Ama bir şekilde bunu anlamamız için işte bu projektör örneğini veriyor ve özellikle diyor ki bunun renkleri birbirine karışmaz ve bütün camlar aynı anda kullanılır. Ruh hepsini aynı anda kullanır. Yani bu kainatlarda uygulamalar yapar. Ve bu kainatlardan sadece biri bizimki. Yani bizim kainatımızda birçok zamanda ya da birçok alemde ya da birçok bilmem nerede bir şey yapıyor anlamında değil bu. Bizim kainatımızda tek bir uygulama yapıyor. Biziz, sizsiniz, sizin ruhunuz sizsiniz. Ama diğer kainatlarda da aynı anda uygulamalar yapıyor, tekamüller oluşturuyor, gelişimler sarf ediyor. Bir diğer söylemek istediğim, işte az önce bir şey söylemiştim. Evren kelimesini kullanmamamızın konforunu yaşıyoruz burada. Burada evren kelimesini kullanıyor olsaydık paralel evrenlere çok fazla kafa giderdi. Paralel evrenler teorisine çok fazla. Bilgehan'cığım şöyle bir şey der. Paralel evren teorisiyle benziyor anlatım diye bir yorum Vallahi ben gelmiş. okuyamıyorum. O yazılanları Evet. okuyamıyorum ama aklım bu şekilde gideceğine eminim. Ne yazık ki hüsrana uğratacağım. Paralel evrenlerle en ufak bir alakası yok burada yazılanların. Ama neden öyle onun öyle düşünüleceğini tahmin ettiğimi söyleyeyim. Ben de ilk başta onun öyle olacağını, öyle anlatıldığını, onu anlattığını tahmin etmiştim. Öyle değil.
aynı birçok kainatla ilgili uygulamayı anlatıyor aslında burada. Kainatlar ve cevherlerinden bahsediyor çünkü. Farklı cevherlerden bahsediyor. Yani madde kainatının bir tane cevheri var. Madde. Yani diğer kainatların mesela cevherlerinin ismini bilmiyoruz. Yani A cevheri veya Z cevheri bilmiyoruz yani. Ama yani orada mesela uzay olup olmadığını da bilmiyoruz. Uzay çünkü bir maddenin varyasyonu. Uzay, gezegen bir maddenin varyasyonu. Ama öbür kainatta bunun böyle bir şey olma şartı yok. O yüzden yalnızca sezgiyi oluşturmak için bu örnek verilmiş durumda. Yani aklımız paralel Gelen ki oradaki projektörün ışığı da tesiri sonuçta ifade ediyor. Yani ona asli daha sonra buna ifadelendirecek o kaynağı işte asli prensip olarak koyacak o tesirin geldiği. Sonuçta hani bir projektör var, oradan gelen bir tesir, bir ışık var. Ama her bir kainatta ayrı birbirine temas etmeden kendi maddesini içeriyor. Sonuçta o tesir, asli prensipten gelen tesirler hangi kainatta ne tezahür ettiriyor, o kainatın cevherine göre değişiyor. Ama biz bunları ne yapıyoruz? Yani bilemezsiniz, bu sizin idrakinizin dışında diye de ne yapıyor? İfade etmiş. Sadece sezgiye varabilirsiniz. Yani bu da bize bir sezgi veriyor şu an. Evet, sonuçta bütün aslında o camları kullanan, oradaki her bir mavi, kırmızı vesaire diye oradan aldığı etki vesaire bilgiyi alıp da tekamül eden, o tesir gönderip o tesire yanıt alan ruhun tekamülü diye onu zaten ifade ediyor. Demek ki o hani bizim kainatımız her bir camla ifade edilirse o camların çok daha ötesinde ona tesir gönderme hedefi olan, ondan da tesiri geri toplayan, bununla da gelişen, onun o maddenin bilgisiyle beraber ilerleyen bir yapı var ama biz o camın içerisini, o camdaki unsurların içerisinde çok ufacık bir nokta bile olmadığımız için ne aslında o bütün camı, o projektördeki o camı tamamını anlayabiliyoruz, ne de onun arka planındaki o projektörün kendi mahiyetini ne yapabiliyoruz, anlayabiliyoruz. Evet. Evet, devam edelim. Bakalım, saatimizde 10'a doğru yaklaşıyor. Ama sanki bu paragrafı, hani kainatla ilgili burayı bitirelim, ne dersin? Evet, zaten bu söylediklerimizi biraz daha destekleyen şeyler var. O faydalı olacaktır. Daha güzel okunması. Evet, böylece daha güzel toparlayarak bugünü kapatmış oluruz. Kainat bir tane değildir. Kainatlar sonsuzdur. Bir dakika, zannediyorum projektörü yapacağım. Evet, şimdi metni getirdim. Kainat bir tane değildir. Kainatlar sonsuzdur. Ve kainatların sonsuzluğu mutlak erişilmezliğin bir zorunluluğudur. Bu sonsuz kainatların hiçbiri diğerinin mahiyetini taşımaz. Ve her kainatın karakteri o kainatın anası olan esasi cevheriyle belirlenir. Bizim kainatımızın esasi veya asli cevheri mutlak hareketsizlik ve amorf olan madde halidir. Aktif ve tekamül ihtiyacı olan ruh, pasif kainatlar için bir gayedir. Yani ruhlar davranışlarının yansımalarını kainat cevherleri üzerinde göre ihtiyaçlarını giderirler. Şu halde kainatlar ruhların tekamül dediğimiz ihtiyaçlarına cevap veren sahalardır. Sembolik olarak bunu şöyle ifade ederiz. Kainatlar ruhların tatbikatlarına yarayan ve o tatbikatların sonuçlarını tekrar ruhlara yansıtan
kendi cevherlerine özgü birer ortamdır. Aktif olan ruhlar tekamülleri için pasif olan çeşitli kainat cevherlerinin sonsuz imkanlarını ihtiyaçları oranında dolaylı yoldan kullanarak tekamül ederler. Ne kainatlar mevcut olmasa ruhların bilemediğimiz kendilerine özgü yüksek ihtiyaçları giderilebilir, ne de ruhlar olmazsa kainatların varoluş nedeni ortada kalır. Bunlar birbiriyle daima baş başa yürürler. O kadar ki ikisi aslında kesin ve ebedi bir erişilmezliğin mevcudiyetine rağmen bunlar adeta birbiriyle sımsıkı kucaklaşmış ve birbirinin içine girmiş gibidirler. Yin Yang Çok sembolizmi burada çok güzel kendini hatırlatıyor açıkçası. uzaklaşma, birbirinin içine girme. Yani bu Evet. aslında şey gibi, hani iki elimiz birbirinin içine girer ama o girme hali içerisinde bile o kendi şeyini koruyor. Yani iç içe alsa bile kendi temas noktasında değil. Bu Ne Biliyoruz Ki filminde çok güzel bir belgesel olan film. Zannediyorum kaç sene oldu Bilgehan? 2005'te miydi ortaya çıkışı? İnternetten bulabilir arkadaşlarımız. Tabii Orada bu zaten illaki seyretmiş olmaları lazım, öyle söyleyeyim. Evet, seyretmediyseniz de lütfen seyredin. Orada çok güzel, biz madde içerisinde birbirimize dokunduğumuz hissiyatını yaşarken bile aslında atom altı seviyede birbirimize nasıl dokunmadığımızı da orada çok güzel gösteriyor, sembolize ediyor. Hani görsellerle de çok güzel destekleniyor. Onu arkadaşlarımızın izlemesini çok tavsiye ediyorum. Yani açık bir şekilde zaten kainatların özelliklerini de ifade ediyor. Yani kainatların tek olmadığını, sonsuz olduğunu, mutlak erişilmezliğin bir zorunluluğunu, her bir kainatın kendi maddi cevheri, esası bir cevheri olduğunu, o kainatların yapılarının ona göre, burada da tabii ki ruhların bir takım özelliklerini de görmüş oluyoruz. Pasif olan madde, aktif olan ruh. Yani Evet. birbirinin tam zıttı özelliklerdedir diye zaten ifade. Bugünlük de artık burada bitirelim. Ne dersin Bilgehan? İyi olur ya. Yorulduk hepimiz. Dinleyenleri de çok fazla yormayalım. Gelecek haftaya bakalım, hayırlısı. Evet, evet. Teşekkürler arkadaşlar katılımınız için. Biz keyif Herkese aldık. çok teşekkürler. Herkese iyi haftalar. Güzel açılımlar sağlayabilmişizdir. Bu arada benim kedim Pamuk da buralarda dolaşıyor. Tamam artık diyor. Görüşmek üzere herkese. Hoşça kalın. İyi akşamlar.